Merhaba ve hoş geldiniz. Milattan önce 4. yüzyılın ortalarında dünya sahnesi büyük bir değişim yaşıyordu. Bu dönemde tarihi bir figür ortaya çıktı. Büyük İskender. Antik dünyanın en büyük komutanlarından biri olarak kabul edilen Büyük İskender, tarihin en etkileyici figürlerinden biridir. Makedonya'nın küçük bir krallığından dünya imparatorluğunun hükümdarı olmak için ilerlemiş ve bu süreçte savaş taktiklerini ve askeri stratejilerini yeniden tanımlamıştır. Bu belgeselde Büyük İskender'in hayatının, imparatorluğunun ve savaşlarının izini sürerek onun eşsiz bir lider olarak nasıl şekillendiğini keşfedeceğiz. İskender, Makedonya'nın küçük ancak güçlü bir krallığı olan Pella'da, Makedonya kralı 2. Filip'in oğlu olarak M.Ö. 356 yılında dünyaya geldi. Genç yaşta İskender'e bir dizi özel eğitim verildi ve bu eğitim onun ileride büyük bir lider olmasına katkıda bulundu. İskender'in eğitiminde önemli bir rol oynayan kişilerden biri, ünlü filozof Aristoteles'ti. 2. Filip, İskender'in eğitiminden sorumlu olacak en iyi öğretmeni seçmek için büyük çaba gösterdi ve sonunda Aristoteles'i seçti. Aristoteles, İskender'e birçok konuda ders verdi, matematikten felsefeye, edebiyattan askeri stratejiye kadar geniş bir yelpazede bilgi aktardı. Bu eğitim, İskender'in entelektüel ve stratejik yeteneklerini geliştirmesine yardımcı oldu. Makedonya tahtı, 2. Filip'in beklenmedik ölümüyle birlikte genç ve hırslı İskender'e geçti. İskender, babasının izinden gitmeye kararlıydı ve tahta geçişi, onun Pers İmparatorluğunu fethetme hedefini de belirledi. Büyük İskender'in tahta geçişi ve ilk icraatları. İskender, tahta çıkar çıkmaz, babasının yarım bıraktığı işleri tamamlamak ve otoritesini sağlamlaştırmak için hızlı harekete geçti. İlk hedefi, Yunanistan'ın en güçlü ve en asi şehirlerinden biri olan Tıbrız oldu. Tıbrız, Makedon egemenliğine karşı baş kaldırmış ve isyan bayrağını çekmişti. İskender, bu isyanı bastırarak tüm Yunanistan'a Makedonya'nın gücünü ve kendi liderliğini göstermek zorundaydı. Çatışmalar sonucunda İskender'in kuvvetleri Tıbrız surlarını aştı ve şehir düştü. Debes'in direnişi kırıldı ve şehir ele geçirildi. İskender, Debes'e karşı sert bir ceza uyguladı. Şehir büyük ölçüde yıkıldı, halkının çoğu öldürüldü veya köle olarak satıldı. Bu hareket, İskender'in Yunan dünyasına güçlü bir mesaj göndermesi ve diğer şehir devletlerinin itaatsizlik etme konusunda 2 kere düşünmelerini sağladı. İskender'in Tıbrız'ı ele geçirmesi, onun askeri dehasını ve hızla hareket edebilme yeteneğini gösteren önemli bir olaydır. Bu zafer, onun Yunanistan üzerindeki kontrolünü pekiştirdi ve Asya seferine odaklanmasına olanak sağladı. İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı seferi. M.Ö. 334 yılında genç komutan İskender, tarihin akışını değiştirecek büyük bir sefere yelken açtı. Anadolu topraklarına ayak basan İskender, Helespont'u, bugünkü adıyla Çanakkale Boğazı, başarıyla geçti ve Pers İmparatorluğu'nun zengin ve geniş topraklarına doğru ilerlemeye başladı. Bu cesur hamle, Pers Kralı 3. Darius'un dikkatini çekti ve iki büyük güç arasında kaçınılmaz bir çatışma başladı. İskender'in ilk büyük zaferi, Granikos Nehri Savaşı'nda gerçekleşti. 1000. Mayıs 334'te, bugünkü Türkiye topraklarında yapılan bu savaşta, İskender komutasındaki Makedon ordusu, Pers valileri tarafından yönetilen birleşik bir Pers ordusuyla karşılaştı. Granikos Nehri kıyısında yapılan bu savaş, hem İskender'in askeri yeteneklerini sergilediği hem de Asya'daki fetihlerinin başlangıcını simgeleyen kritik bir mücadeleydi. Granikos Nehri Savaşı'nda İskender, klasik Makedon savaş düzeni ve süvari taktiklerini ustalıkla kullanarak Pers ordusunu bozguna uğrattı. Bu zafer, İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zafer olmasının yanı sıra, onun Asya'daki ilerleyişinin de kapılarını açtı. Bu zaferin ardından İskender, Anadolu'nun içlerine doğru ilerleyerek bir dizi şehir ve bölgeyi fethetmeye devam etti. Bu zafer, İskender'in Asya'daki fetihlerinin başlangıcını işaret etti ve onun hızla genişleyen imparatorluğunun ilk adımlarını attığı önemli bir dönüm noktası oldu. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender, Asya seferi sırasında Gordion'a geldi. Kehaneti duyan İskender, düğümü çözmek için meydan okudu.
düğümün ne kadar karmaşık olduğunu görünce bazı rivayetlere göre düğümü çözmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca kılıcını çekerek düğümü ortadan ikiye kesti. Diğer bazı anlatımlara göre ise İskender düğümün ahşap direğe bağlı olduğunu fark etti ve direği çıkararak düğümü çözmeyi başardı. İskender'in bu davranışı onun problem çözme yeteneğini ve cesaretini simgeler. Zor bir durumu hızlı ve etkili bir şekilde çözmesi onun liderlik yeteneklerini ortaya koyar. Bu olaydan sonra Gordion düğümünü çözmenin bir sembolü olarak Gordion düğümünü kesmek ifadesi karmaşık bir sorunu yaratıcı ve doğrudan bir yolla çözmek anlamında kullanılmaya başlandı. İssos Savaşı ve Pers Kralı 3. Darius'un yenilgisi. Milattan önce 333 yılında Büyük İskender ve Pers Kralı 3. Darius, tarih sahnesinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen İssos Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Bu savaş, bugünkü Türkiye'nin güneydoğusunda İssos yakınlarında gerçekleşti. İskender, düşman kuvvetlerinin merkezine odaklanan ve onları bölerek zayıflatan etkili bir saldırı planı uyguladı. Pers Kralı Darius, savaşın en kritik anlarında bile ordusunu toparlayamadı ve nihayetinde kaçmak zorunda kaldı. Darius'un savaş meydanından kaçışı, Pers askerlerinin moralini bozdu ve İskender'in zaferini kesinleştirdi. Bu büyük zafer, İskender'in Asya'daki ilerleyişini hızlandırdı ve ona Pers İmparatorluğu'nun kapılarını açtı. Pers Kralı 3. Darius'un kaçışı ve Pers ordusunun dağılması, İskender'in Batı Asya'da sürdürdüğü fetihlerin temelini oluşturdu ve onun Makedon Krallığı'nı büyük bir imparatorluğa dönüştürme yolundaki en büyük adımlarından biri oldu. Milattan önce 332 yılında İskender Mısır'a girdi ve neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan ülkeyi fethetti. Mısır'da kendisini Firavun ilan etti ve Nil deltasında kendi adını taşıyan İskenderiye şehrini kurdu. İskenderiye, ilerleyen yıllarda bilim ve kültürün merkezi haline geldi. Milattan önce 331 yılında İskender ve Darius'un orduları Gaugamela'da son kez karşılaştı. Bu savaş, İskender'in kesin zaferiyle sonuçlandı ve Pers İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırdı. Darius tekrar kaçtı ve sonunda kendi generalleri tarafından öldürüldü. Pers İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Büyük İskender doğuya doğru ilerleyişini kararlılıkla sürdürdü. İskender, fethettiği topraklarda hakimiyetini pekiştirdikten sonra bakışlarını Hindistan'a çevirdi. Milattan önce 326 yılında ordusuyla birlikte Hindistan'a girdi ve burada büyük bir direnişle karşılaştı. Özellikle Hydaspes Nehri kıyısında gerçekleşen savaş, bu direnişin en kritik noktalarından biriydi. İskender, bu nehirde Hindistan'ın güçlü yerel hükümdarlarından biri olan Porus ile karşı karşıya geldi. Hydaspes Nehri Savaşı, iki taraf için de büyük bir meydan okumaydı. Porus, güçlü filleri ve cesur askerleriyle İskender'in ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdi. Ancak İskender'in stratejik zekası ve ordusunun üstün yetenekleri sayesinde bu zorlu mücadeleden galip çıkmayı başardı. Savaşın ardından İskender, Porus'u esir aldı ama ona krallığını geri verdi ve müttefiki olarak yanına çekti. Bu, İskender'in hem askeri dehasını hem de diplomatik becerisini gösteren önemli bir hamleydi. Ancak bu büyük zafer İskender'in ordusunun moralini artırmaya yetmedi. Uzun süredir süren seferler, zorlu koşullar ve artan kayıplar, askerlerinin yorgunluğunu ve memleket hasretini derinleştirdi. Hindistan'ın bilinmeyen topraklarında ilerlemek, askerler için büyük bir belirsizlik ve endişe kaynağıydı. İskender, Ganj Nehri'ni geçip doğuya doğru daha da ilerlemek istese de, ordusunun isteksizliği ve direnişi karşısında geri dönmeye karar verdi. Hindistan seferi, İskender'in askeri kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Asya'daki fetihlerinin sonunu getirdi. Bu olaylar, onun dünya tarihindeki kalıcı mirasını daha da pekiştirdi. Milattan önce 323 yılında, henüz 32 yaşındayken, Büyük İskender Babil'de aniden hastalandı ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Ölüm sebebi tam olarak bilinmese de, sıtma, zehirlenme veya tifo gibi hastalıklar üzerinde durulmaktadır. İskender'in ölümü, devasa imparatorluğun geleceği için bir dönüm noktası oldu. İskender'in ölümüyle birlikte bir halef belirlenmemişti. Bu, imparatorluğun generalleri arasında büyük bir güç mücadelesine yol açtı. Diadokoi olarak bilinen bu generaller, imparatorluğu kendi aralarında paylaşmaya çalıştılar. Bu süreçte imparatorluk, 4 büyük parçaya bölündü. General Ptolemaios Mısır'ı,
General Seleukos Asya'yı, General Lysimakos Trakya ve Batı Anadolu'yu, General Antigonos ise Yunanistan ve Makedonya'yı kontrol etti. Büyük İskender'in imparatorluğu parçalanmış olabilir. Ancak onun askeri dehası ve fetihleri dünya tarihinde silinmez izler bıraktı. Yunan kültürü ve dili İskender'in fethettiği bölgelerde yaygınlaştı, Helenistik dönem olarak bilinen yeni bir çağ başladı. Bu dönem bilim, sanat, felsefe ve ticarette büyük ilerlemelere sahne oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olmak için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.